Gecenin sesi eski çağlardan kalma bir taş avlunun üzerinde yavaşça dolaşıyordu. Uzakta denizin koyu yüzeyine vuran ay ışığı ince bir bıçak gibi parlıyor, rüzgar zeytin ağaçlarının yapraklarında kısa cümleler fısıldıyordu. Bu saatlerde anlatılan hikayeler gündüzün sert çizgilerini yumuşatır, tanrıların gürültülü savaşlarını bile dingin bir ritme çevirdi. O ritmin merkezinde çoğu zaman yanlışılan bir isim dururdu. Hades sonrasında yanlışılan bir isim dururdu, Hades. Oysa eski Yunan dünyasında Hades yalnızca sonun değil düzenin de efendisiydi. Korku ile adaletin, yas ile sürekliliğin, gölgelerle hatıranın arasında kurulu bir dengeyi temsil ediyordu. Hikaye Olimpos'tan çok önce başlar. Göğü Olimpos'tan çok önce başlar. Göğün tanrısı Uranus ve toprağın tanrıçası Gaia'nın çocukları olan Titanlar, kozmik düzenin ilk büyük hanedanını kurmuş. Hestia, Demeter, Hera, Hades ve Poseidon babalarının gövdesinde bir tür unutuluşa gömüldü. Yalnızca en küçük çocuk Zeus kurtarıldı. Rhea, Girit'te bir mağaraya sakladı onu. Zaman geldiğinde Zeus büyüdü, Metis'in yardımıyla Kronos'a kusturucu iksir içirdi. Ve yutulmuş kardeşler gün ışığına geri döndü. Kikloplar Zeus'a şimşeği, Poseidon'a üç dişli yabayı, Hades'e ise görünmezlik miğferini verdi. Bu miğfer yalnızca saklanmayı değil, varlığın sınırında hareket etmeyi mümkün kılıyordu. Savaşın kritik anlarında Hades'in görünmezce ilerleyip düşman düzenini, bozduğu kapıları açtığı muhafızları şaşırttığı anlatılır. Sonunda Titanlar yenildi. Bir bölüm Tartaros'a kapatıldı ve Kos'un yönetimi. Ucu içerisinde bu paylaşım modern gözle bakıldığında bir ceza gibi yorumlanır. Oysa antik zihniyette bu zor ama temel bir görevdi. İnsanlar göğe bakarak dua eder, denize bakarak korkardı ama toprağın altını düşünmeden yaşayamazdı. Ölüm, doğum kadar kesin bir gerçekti ve ölülerin nereye gittiği sorusu toplum düzeninin merkezindeydi. Yeraltı dünyasının birçok adı vardı. Hades, Aidonos'un ülkesi, bazen de sadece aşağısı. Bu diyar tek parça bir karanlık boşluk değildi. Irmaklarla, ovalarla, yargı salonlarıyla, cezalandırma bölgeleriyle, seçkin ruhların konakladığı bahçelerle örülü bir coğrafyaydı. Sınırında Acheron'un kederli akışı, Styx'in yeminleri bağlayan soğuk suyu, Lilete'nin unutturan sessizliği. Hades'in ülkesi, insanın ölüm karşısında yaşadığı her duygunun mitolojik bir haritası gibiydi. Ölüler bu dünyaya rastgele dağılmazdı. Cenaze ritüelleri burada belirleyiciydi. Eski Yunan'da ölen kişinin ağzına ya da gözlerine bir obolos konur, bu para kayık çıkarana ücret olarak düşünülürdü. Gömülmemiş ruhların kıyıda beklediğine, gerilmemiş ruhların kıyıda beklediğine, geçiş hakkı bulamadığına inanırdı. O, merhametsiz olmaktan çok düzenin taşeronuydu. Ücretini almadan kimseyi geçirmezdi. Karşı kıyıda Hades'in ülkesinin kapılarında Kerberos beklerdi. Çok başlı bu köpek içeri giren değil, dışarı çıkmak isteyenleri durdururdu. Böylece alt dünyanın en temel ilkesi korunurdu. Bölüş yok. Kerberos'un nöbeti Hades'in yönetim anlayışını özetler. Bu orandaki anlatılan özetler. Çoğunluk Asphodel çayırlarına giderdi. Ne kahramanca erdemin ne de korkunç suçun ağır bastığı soluk bir hatıra havası. Büyük suçlular Tartaros'a, seçkin erdem sahipleri ve tanrılarca kayrılanlar Elysion'a alındı. Burada cennet cehennem ikiliğinin katı ahlakı yoktu. Daha çok farklı kader bölgeleri vardı. Hades bu yapının en tepesinde duran hükümdardı. Fakat günlük yargının. Kendi yasalarını çiğnemez. Kimseye kolay ayrıcalık tanımaz. Zeus'un aşk maceraları ya da Poseidon'un ani taşkınlıkları gibi hikayeler Hades etrafında pek birikmez. Onun sahnesi daha az parlak, daha az teatraldir. Bu yüzden halk ortasında atılır. Bu yüzden Hautan yani zengin olan denir. Çünkü toprağın altındaki madenler, bereketli tohumların gizlidir. Hades'in en çok anlatılan hikayesi Persephone ile olan evliliğidir. Bu hikaye tek bir versiyondan ibaret değildir. Farklı bölgelerde farklı tonlara bürünür. En bilinen anlatıda Persephone, Demeter'in genç kızı Koreyken çiçek toplarken yer yarılır, Hades atlı arabasıyla çıkar ve onu yakanılır. Bu olay modern dilde çoğu kez kaçırma olarak anılır. Persephone yılın bir bölümünü annesiyle yeryüzünde bir bölümünü eşiyle yer altında geçirir. Doğa bu ayrılıp kavuşmanın ritmiyle yeşerir ve solar. Demeter'in yas tuttuğu dönemde toprak ürün vermez, insanlar kıtlıkla karşılaşır. Tanrılar duman asır, kurbanlar kesilmez. Bunun üzerine Zeus çözüm. Bunun üzerine arar. Bu anlatı, Hades'i yalnızca zorlayıcı bir güç olarak değil, kozmik müzakerenin tarafı olarak gösterir. O geri adım atabilir ama düzeni tamamen bırakmaz. Persephone zamanla pasif bir figür olmaktan çıkar, yeraltının kraliçesi, kimliğiyle bağımsız bir otorite kazanır. Persephone'nin alt dünyadaki rolü önemlidir. Çünkü Hades'in yönetimi tek kişilik bir iktidar gibi işlemez. Kraliçe, özellikle tek kişilik bir iktidar gibi anlatılır. İkili birlikte karar verir, bazen yumuşar, bazen sınır çizer.
Bu ortaklık mitolojinin erken dönemindeki kaba güç anlayışını aşan bir yönetim modeline işaret eder. Hades'in soğuk düzeni Persephone'nin mevsimsel dönüşüm deneyimiyle dengelenir. Biri sürekliliği, diğeri devinimi temsil eder. Yeraltı alemindeki sessizlik bu iki kutbun arasında şekillenir. Değişmez yasalar ve efsanesi. Adem'deki zonlayın verre biçim. Müziği, Karon'u, Kerberos'u hatta cezalı ruhları bile sakinleştirir. Tantalos susuzluğunu unutacak kadar dalar ezgilere Sistos taşı bir anlamına bırakır. Sonunda Hades ile Persephone'nin huzuruna çıkar. Orpheus'un isteği nettir. Ölü dikenin geri verirse. Bu talep yeraltının temel ilkesine aykırıdır. Yine de müziğin ve yasın gücü tanrıları etkiler. Saat koşulur, yer öne çıkana kadar alır. Alkahos arkasına bakmayacaktır. Tam kapayayım. Bu öyküde suçlunun Hades değil, insanın sabırsızlığı olduğu vurgulanır. Hades acıyı görür, sınırlı bir fırsat verir. Fakat kuralın ihlalini affetmez. Yeraltı tanrısının adalet anlayışı burada keskinleşir. Merhamet mümkün, keyfi bağış yok. Benzer bir sertlik Sisyphos'un hikayesinde de görülür. Kurnaz Korinthos zincirleyerek insanların ölmesini ve hayatına kaçma haftası zincirleyerek. Bu ceza yalnızca kişisel kibri değil, ölüm düzenine müdahalenin sonuçlarını sembolize eder. Hades'in ülkesinde hile, geçici başarı sağlar, kalıcı çıkış sağlamaz. Tantalos, Ixion, Danaidler gibi figürlerin cezaları da benzer biçimde ahlaki ve sembolik katmanlar taşır. Tantalos, tanrısal sofraya ihanet ettiği için suyun ve meyvenin eşiğinde ebedi açlık susuzluk yaşar. Ixion misafirlik hakkını çiğnediği için ateşli tekerleğe bağlanır. Hades'in rolü burada cellatlıktan çok rejimin sahibidir, cezaları bizzat vermekten ziyade sistemin devamını sağlar. Erinçler, yargıçlar, ceza mekanları bu düzenin kurumlarıdır. Böylece yeraltı, yalnızca korkutucu bir arka plan olmaktan çıkıp mitolojik bir hukuk mimarisine dönüşür. Herakles'in 12 görevin sonuncusu Kerberos'u canlı yakalayıp yeryüzünü anlatır. Hades'in ülkesine yapılan Hades şart koşar. Silah kullanmadan Kerberos'u alt edecektir. Herakles koşulu kabul eder. Gücüyle köpeği kontrol altına alır. Görevi tamamladıktan sonra Kerberos'u geri getirir. Bu hikayede Hades'in tavrı dikkat çekicidir. O kahramanı keyfi biçimde yok etmez. Sınırlarını belirler ve anlaşmayı uygular. Kerberos'un dönüşünü de gösterir. İki dost, tanrısal gelinler isteme küstahlığıyla önce Helena'yı kaçırır, sonra Peiritous için Persephone'yi alma niyetiyle alt dünyaya inmeye kalkar. Hades onları misafir gibi karşılar. Fakat unutuş koltuklarına otur, kalkamaz hale gelirler. Yıllar sonra Herakles görevleri sırasında Theseus'u kurtarabilir fakat Peiritous orada kalır. Bunun adı Hades'in misafirperverlik. Bu da Hades'in ailesine ve egemenliğine yönelik tehditlerde ne kadar kesin davrandığını gösterir. Aeneas'ın yeraltına inişi, Roma geleneğinde Hades dünyasının yeni bir yorumunu sunar. Vergilius'un destanına Sibilla rehberliğinde inen Aeneas, ölü babası Anchises ile görüşür. Geleceğin Roma ruhlarını görür, tarihsel kaderin çizgisiyle karşılaşır. Buradaki yeraltı coğrafyası Yunan kaynaklarından beslenir. Bu anlatı, Hades mitinin farklı kültürlerde nasıl yeniden işlevlendirildiğini gösterir. Karanlık diyar, imparatorluk ideolojisinin aynasına dönüşebilir. Homeros'ta Hades, daha gölgeli ve mesafelidir. Odiseyya'da Odysseus, Teiresias'ın ödünü almak için Ölüler Diyarı'nın kıyısına gelir, kurban kanıyla ruhları çağırır. Burada karşılaşılan ruhlar, yaşamın sönük yankıları gibidir. Akilleus bile ölülerin kralı olmaktansa yerinde yoksul bir hizmetkar olmayı. Yine de zamanla orfik gelenekler, gizem dinleri ve felsefi yorumlar yeraltı anlayışını çeşitlendirir. Ruhun arınması, döngüsel doğum, Elysion'un genişlemesi gibi fikirler gelişir. Hades figürü de bu dönüşümden etkilenir. Salt korkunun tanrısından düzenin muhafızına doğru kayar. Hades'in görünmezlik miğferi yalnızca savaşta kullanılan bir araç değildir. Simgesel açıdan desem Simgesel. Ancak kriz anlarında bu görünmez güç birden hissedilir hale gelir. Antik yazarlar bu miğferi bazen başka kahramanlara ödünç verilen kutsal bir nesne olarak anmıştır. Perseus'un Medusa seferinde görünmezlikten yararlanması gibi örneklerde Hades'in alanına bir gücün yeryüzünde geçici etkisi görülür. Böylece Hades'in etkisi kendi diyarıyla sınırlı kalmaz, mitolojik evrende yankı eder. Yeraltı dünyasıyla. Ritüeller. Bu pratikler Hades'e doğrudan tapınmanın az olduğu bölgelerde bile onun otoritesini dolaylı biçimde tanır. Hades için büyük gösterişli tapınaklar nadirdir. Çünkü insanlar onun dikkatini çekmekten çekinir. Ancak yeraltı tanrılarına adanan daha kapalı, daha yerel kült alanları mevcuttu. Buralarda gece ritüelleri, kara renkli kurbanlar, toprağa dökülen unsurlar görülürdü. Toprakta saklanan tohum, ölüm gibi görünür, sonra filizlenerek geri döner. Bu döngü, Persefone mitinin mevsimsel ritmiyle birleşir. Böylece Hades, yalnızca mezarların efendisi değil, toprağın iç zenginliğinin de temsilcisi olur.
Madenler, değerli taşlar, gizli cevherler onun zengin sıfatına bağlanır. Bazı bölgelerde Plüton figürü daha yumuşak tasvir edilir. Bereket boynuzu taşıyan. Kerimleon, Hades'in ailesi yeraltı düzeninin farklı boyutlarını temsil eden figürlerle çevrilidir. Gece tanrıçası Noşiş'in çocukları arasında geçen Thanatos, ölüm, Hipnos, uyku, Moros, kader, Ker, ölüm payı gibi varlıklar, insan deneyiminin sınır anlarını kişileştirir. Hekate ise kavşakların, gece büyülerinin ve eşiklerin tanrıçası olarak Persefone öyküsünde önemli bir yardım. Bu figürlerin tümü, Hades ülkesinin karanlık niteliğini tek boyutlu olmaktan çıkarır. Karanlık burada bilgi eksikliği değil, ahlaki ve varoluşsal karmaşıklığın alanıdır. Sanatta, Hades'in tasviri, Zeus ve Poseidon kadar yaygın değildir. Ancak görüldüğü örneklerde belirli motifler tekrar eder. Elinde aşağı, yanında Kerberos, bazen Persefone ile tahta oturan, ciddi bir hükümlü. Vazo resimlerinde Orpheus sahneleri, Persephone'nin inişi, Herakles'in Kerberos'u götürüşü gibi konular, Hades'in doğrudan eyleminden çok çevresindeki olayları merkeze alır. Bu da onun mitolojideki konumuna uygundur. Hareketin sınırlayan çerçevede bulunur. Görünürlüğün azlığı, etkisinin azlığın değil, hareketi sınırın azlığı. Bu ifade ölümün bir yok oluş değil, bir yere varış biçiminde düşünüldüğünü gösterir. Hades'in evi, kapısı, eşiği vardır. Yani düzenli bir mekandır. Bu mekan fikri yas tutanlara belirli bir zihinsel çerçeve sunar. Ölen kişi tamamen dağılmıyor, başka bir düzene katılıyordur. Yine de mit, adı konulamayan kaybı simgesel bir ermez, Homeros'un gölgeli dünyası acı verir. Gorgias ve Phaidon gibi diyaloglarda ölüm sonrası hesaplaşma etik yaşamın gerekçesi olarak kullanılır. Burada Hades ülkesinin detayları kesin coğrafya olmaktan çok ahlaki metafora dönüşür. Ancak bu metaforun etkili olabilmesi halkın zaten bildiği mitik çerçeveye dayanır. Stoacılar daha rasyonel açıklamalar getirirken bile ölümün kaçınılmazlığını kabulde benzer bir dinginlik arar. Epikrosçular, Hades'in adının modern dizilerde şeytanla eş tutulması büyük ölçüde sonraki dönemlerin kültürel karışımından kaynaklanır. Antik Yunan bağlamında Hades kötülüğün mutlak efendisi değildir. O baştan çıkarıcı bir düşman ya da isyan eden melek değildir. Görevi ölülerde etmektir. Ölüde ölüler diyarı etmektir. Artaros'taki canavarlar suçluların taraflılık açısından önemlidir. Bu yüzden antik kaynaklarda ondan nefret eden kadar saygıyla andığı da görülür. Persefone ile ilişkisi de zaman içinde farklı dönemlerin değerleriyle yeniden değerlendirilmiştir. Kimi çağdaş okumalar öykünün zorlayıcı başlangıcını vurgularken, kimileri Persefone'nin sonraki gücünü öne çıkarır, antik metinler her iki yönü de taşır. Bir yandan kızın annesinden koparılması travmatiktir, diğer yandan kızın annede travmandır. Bu karmaşıklığı korumak, miti basitliği kötü şemasına indirgememek için gereklidir. Çünkü mitler, tek bir ahlak cümlesinden çok daha dağınık ve daha insani bir malzeme taşır. Yeraltına inme motifi, kahramanın dönüşümünü simgeleyen evrensel bir anlatı aracımıştır. Yunan dünyasında bu iniş, Hades'in sınırlarından geçmeden tamamlanır. Bilgelik yeterli değildir, çünkü kayıp geri dönmeyebilir. Bu anlatılar insanın ölüm gerçeğiyle pazarlık girişimlerinin şiirsel kayıtlarıdır. Hades ise bu pazarlığın karşı tarafı değil, hakemidir. Bir başka önemli ayrıntı Hades'in yeminlerle ilişkisidir. Styx üzerine edilen yeminler tanrılardır. Böylece yeraltı, Olimpos'un altında konumlanan pasif bir katman olmaktan çıkıp evrensel düzenin temel direğine dönüşür. Antik kozmolojide yükseklik her zaman üstünlük demek değildir. Bazen en derinde duran ilke en tepede duran gücü sınırlar. Hades'in ülkesinde zamanın akışı da ilginçtir. Yeryüzündeki mevsimler, savaşlar, krallar değişir. Aşağıda ise süre dahanisisidir. Bazı orfik geleneklerde ruhun Lete'den değil Memosine pınarından içmesi öğütlenir. Böylece hakikati unutmadan yeniden doğuma hazırlanması amaçlanır. Bu varyasyonlar Hades dünyasının tek bir dogmaya indirgenemeyeceğini gösterir. Aynı coğrafyada hem unutmak hem hatırlamak, hem ceza hem arınma, hem son hem geçiş fikri yan yana bulunur. Antik cenaze stellerinde görülen veda sahneleri, Hades mitinin gündelik tonu taşır. Daha çok dönülmez bir yolculuğun ağır kabulü vardır. Hades'in adı yazmasa bile arka planda onun düzeni hissedilir. Bu nedenle Hades miti, savaş destanlarının gürültüsünden farklı bir etki bırakır. İnsanı yavaşlatır, sesi kısar, jestleri sadeleştirir. Ölüm karşısında dili nasıl değiştiğini, cümlelerin neden kısaldığını, bakışların neden yeni anlatır.
Nar meyvesi ise Persefone aracılığıyla çift anlam taşır, kan kırmızı çekirdekler hem yaşam sıvısını hem bağlayıcı anlaşmayı hatırlatır. Serdiği ağacı mezarlıklarla ilişkili olduğu için Hades kültünde çağrışım kazanır. Bu semboller ritüellerde ve şiirde tekrarlandıkça ortak bir duygu dili oluşur. Zeus göklerde hüküm sürerken yer altına doğrudan müdahale etmez, Poseidon denizlerin efendisi olarak kendi alanını korur. Aralarındaki çekişmeler tamamen yok değildir. Fakat Hades'in siyasi tavrı genelde içe dönüktür. O, genişleme peşinde koşmaz. Kendisine geleni tutar. Bu tutançlıkları, saray dedikoduları. Ani ittifaklar arasında Hades daha az görünür. Fakat görünmediği için önemsiz değil. Herakles'in attığı bir okla incindi, sonra şifa için Olimpos'a çıktığı anlatılır. Bu ayrıntı, yeraltı tanrısının mutlak dokunulmaz olmadığını gösterir. Tanrılar bile acı hisseder, iyileşmeye ihtiyaç duyar. Hades'in burada öfkeli intikam seferi düzenlememesi, karakterinin bir başka yönünü açık eder. O, tepkiyi büyütmekten çok dengeyi geri kurar. Mitlerdeki en çarpıcı güç gösterileri bazen yıkım değil. Eleusis gizemleri bağlamında Persefone ve Demeter kültü, Hades mitinin ölüm sonrası umut katmanını beslemiştir. Bu gizemlere katılanların ölümden sonra daha iyi bir kader umduğu bilinir. Ritüellerin ayrıntıları sır olarak saklandığından kesin bilgiler sınırlıdır. Fakat tarımsal döngü, kayıp ve geri dönüş temalarının merkezde olduğu açıktır. Hades burada doğrudan İbanış temalarının merkezde olduğu açıktır. Kimi kapılar açılmadan önce kapanmayı gerektirir. Bu ülke gizem dinlerinin temel psikolojisidir. Antik coğrafyada mağaralar, yarıklar, volkanik alanlar bazen yer altına giriş olarak yorumlanırdı. Tesproshi'deki Nekromanteon gibi yerlerde ölülerle iletişim ritüelleri yapıldığına dair anlatılar bulunur. Danışanlar belirli hazır. İnsan zihni belirsiz olanı bir kapıya, bir taşa, bir su kaynağına bağlamak ister. Hades miti de bu ihtiyacı cevap verir, soyut sonluğu coğrafi bir hikaye çevirir. Roma döneminde Pluton figürü Yunan mirasını devralırken yerel tanrılarla kaynaşır. Yine de klasik eğitim alan yazarlar için Hades, retorik bir repertuar olarak yaşamayı sürdürür. Ölüm, adalet, hatıra, kader gibi temalar işlendiğinde bu isim hala güçlü bir çağrışım taşır. İmgenin uzun ömrü mitolojik figürlerin sadece dine değil, dile de ait olduğunu kanıtlar. Orta Çağ ve sonrasında Hades çoğu kez Hristiyan cehennem anlayışıyla karıştırarak. Orada karışım metin çevirdiğinde modern akademi bu farkları yeniden netleştirmeye çalışır. Hades bir şeytan figürü değildir. Yeraltının meşru hükümdarıdır. Tartaros tüm ölüler için ortak adres değildir. Belirli suçluların ceza bölgesidir. Çoğu ruh Asphodel'de gölgeli bir varoluş sürer. Bu ayrımlar mitolojik doğruluk açısından temel önemlidir. Hikayeyi kendi tarihsel bağlamında okumak, hem antik insanın dünyasının hem de ölüm düşüncesinin kültürel çeşitliliğine. Anlamayı kolaylaştırır. Persephone'nin inişi ergenlikten yetişkinliğe geçişle ilişkilendirilir. Demeter'in yasının depresif çekilme evrelerini andırdığı söylenir. Bu yorumlar tarihsel metinlerin yerine geçmez. Fakat çağdaş insanın miti içselleştirmesine yardımcı olabilir. Hades burada cezalandırıcı bir güç. Kaçınılmaz iş dönüşümün simgesi haline gelir. Kayıp deneyimi, eski kimliğin ölümü, yeni bir denge. İdeal işi bu çerçevede anlam kazanır. Cümleler ağırlaşır, imgeler koyulaşır, sesler yavaşlar. Bu estetik yalnızca karanlık isteğinden doğmaz, sınır duygusunu hissettirme çabasıdır. Yaşam anlatılarında hareket ve açılma baskınken, Hades anlatılarında kapanma ve durma öne çıkar. Bir kapının kapanışı bir sandığın kilidi, bir nehrin tek yönlü akışısı kullanılan motifler. Müziğin Hades anlatılarıyla ilişkisi de dikkat çekicidir. Orpheus efsanesi bunun zirvesidir ama tek örnek değildir. Ağıt gelenekleri, cenaze ilahileri, yas ezgileri, ölüler diyarıyla sembolik bağ kurar. Sesin titreşimi sözde taşınamayan duyguyu taşımanın yollarından biridir. Antik ritüellerde flüt, lir, Hades mitinin kadın figürleriyle ilişkisi yalnızca Persephone'den ibaret değildir. Demeter'in annelik öfkesi, Hekate'nin gece bilgeliği, Erinistlerin adalet takibi bu evrende belirleyicidir. Bu figürler, yeraltı düzeninin sadece erkek egemen bir güç oyunu olmadığını gösterir. Özellikle Demeter, Hades gerilimi, tarımsal toplumun üretim ve kayıp dengesini dramatize eder. Anne kızını arar, dünya kurur. Uzlaşma olur, dünya konanır. Mitin kalıcılığı, bu karşıtların birbirini ortadan kaldırmadan birlikte var olabilmesinde yatar. Toplumsal hafızada Hades'e dair korkuların yanında pragmatik bir saygı da bulunurdu. Denizciler Poseidon'u yatıştırmak için. Ada kadardı. Çiftçiler Demeter'e bolluk dilerdi ama cenaze günü geldiğinde herkes Hades düzenine uymak zorundaydı. Mezarın doğru hazırlanması, yaz süresinin gözetilmesi bu zorunluluğun parçasıydı. Bu pratikler sınavda. Çünkü ölüler yalnızca aileden ayrılmaz, şehir düzeninden de ayrılır, şehir de bu ayrılığı ritüelle yönetir. Hades'in kent hukukuna dolaylı etkisi tragedyalarda açıkça görülür.
gömülme hakkı üzerine kurulu çatışmalar, özellikle Antigone örneğinde olduğu gibi ilahi yasa ile kral buyruğunu karşı karşıya getirir, gömülmemiş cesedin ruhunu huzur bulamayacağı inancı, siyasal emirlere direnişin, ahlak ruhu. Bu bağlamda Hades miti, hukuk ve etik tartışmalarına malzeme sunan güçlü bir çerçeve haline gelir. Mitolojik soy ağacında Hades'in çocukları konusu net değildir. Farklı kaynaklar farklı isimler verir. Makaria, Zagreus ya da Melinoi gibi figürler kimi geleneklerde Hades'le ilişkilendirilir. Kimilerinde farklı kökenlere bağlanır. Bu belirsizlik, Hades anlatılarının yerarkiklerle kaynaşmasından kaynaklanır. Zeus çevresinin Hades'in hanedanı genişleyerek göğe taşmaz. Daha çok yer altında, eşikler ve ritüeller etrafında yoğunlaşır. Mitoloji içinde görünürlüğü sınırlı olsa da sembolik etkisi sürer. Hades'in adıyla ilgili dilsel ayrıntılar da ilgi çekilir. Aides biçimiyle görünmeyen, anlamına bağlanan etimolojik yorumlar. Onun görünmezlik niteliğiyle. İnsanlar ölümü reddetmek ister ama toprağın verini ister. Kayıptan korkar, ataların hatırasına tutunur. Hades adı bu çelişkileri aynı kapta taşır. Bu nedenle unutulmaz. Arkeolojik bulgular doğrudan Hades'e adanmış anıtların sınırlı olduğunu fakat yeraltı temalı ikonografinin yaygın olduğunu gösterir. Light kabartmalarında Persephone'nin kaçırılışı, mezar resimlerinde ruh yolculuğu, Güney İtalya'daki mezar resimleriyle Attika vazoları arasında ton farkı vardır. Bazı yerlerde dramatik sahneler, bazılarında daha dingin kompozisyonlar tercih edilir. Hades miti, tek merkezden yayılan sabit bir doktrin değil, Akdeniz dünyasında dolaşan, bir yerel zevklere uyum sağlayan bir anlatı ağıdır. Gece ilerledikçe bu hikayenin doğrusun bol kırıl. O, yüksek tonda buyuran bir kraldan çok, geri planda işleyen bir yasa gibidir. Görünmezliği yokluk değil, yöntemdir. Onun ülkesinde düzen, gürültüyle değil tekrar eden ritimlerle kurulur, geliş, geçiş, yargı, yerleşme. Bu ritim yaşayanların dünyasına da sızar, her cenazede, her hatırlama gününde, her mevsim dönüşünde yankılanır. Hades'i anlamak, ölümle ilişkimizi anlamak. Antik mit, bu karmaşık süreci kişileştirerek anlatır. Hades'in kapısı yasın eşiğidir. Karon'un kayığı, dönüşsüzlüğün kabulüdür. Lete, acının zamanla yumuşamasıdır. Elysion, anının onurlandırılmasıdır. Tartaros, adalet talebinin sert yüzüdür. Bu nedenle Hades hikayesi yalnızca eskilerin inancı değil, insan deneyiminin kalıcı bir sözlüğü. Bir yerde doğum olurken başka yerde yas tutulur. Bir aile sofra kurarken başka bir aile mezar başında toplanır. Hades mitinde bu gerçek, dramatik bir çift krallıkla anlatılır. Hades ile Persephone'nin tahtı karşıtlıkların kavga ederek değil, dönüşümlü paylaşarak var olabileceğini gösterir. Bu paylaşım kusursuz değildir ama süreklidir. Mitin teselli gücü buradan gelir. Hades ölüler diyarının egemenidir. Pilotos bereketin kişileşmiş halidir. Yine de bu yakınlık tesadüf değildir. İkisinin de toprağın altıyla bağlantısı vardır. Antik hayal gücü ekonomik yaşamla ölüm düşüncesini aynı jeolojik katmanda birleştirir. Tarla, maden, kök, tohum aynı toprağa bağlı. Klasik Hades daha az romantik, daha kurumsal bir figürdür. Tutkusunu gösterişe çevirmekten çok düzeni sürdürmekle ilgilenir. Persephone anlatısındaki dramatik yoğunluk da bu yüzden güçlüdür. Duyguların taşkın olduğu bir dünyada Hades'in soğuk yasaları çatışmayı keskinleştirir. Mitolojik doğruluk açısından bu mesafeyi korumak önemlidir. Çünkü Hades'in özgünlüğü aşırı duyguda değil, duygusal. Orpheus hikayesindeki geçici yumuşama, Persephone pazarlığındaki uzlaşma, Herakles'e verilen Şarkles'in onun mutlak katıldığını kırar. Hades duyguya tamamen kapalı değildir. Fakat duyguya teslim de olmaz. Bu denge, antik adalet idealinin tanrısal bir yansıması gibidir, yasa esneyebilir ama çökmemelidir. Haron kayığına yanular alır, kimi suskun, kimi şaşkın, kimi yorgun. Uzakta Asphodel'in soluk tarlaları uzanır. Daha derinde Tartaros'un kapıları paslı zincirlerle kilitlidir. Başka bir yönde Elysion hafif rüzgarı, seçkin ruhların sakin adımlarını taşır. Ortadaki sarayda Hades ve Persephone birlikte oturur. Biri gecenin değişmezliği, diğeri mevsimin dönüşü. İnsanlar rüyadan uyanır, tarlalar yeniden ışık alır, limanlarda halatlar çözülür, pazarlarda tezgahlar kurulur. Yaşam her günkü hızına dönerken görünmez bir bilgi alttan sürer. Her başlangıcın ardında bir son, her sonun ardında bir son, her sonun ardında bir son, kaygıyla sakınılmış, yalnızlanmış, saygıyla sakınılmış. Çünkü yaşamın tümü uzak denizde ay izi yavaşça soluklaşır. Hades'in ülkesi gözden uzakta kalır ama düşüncede yerini korur. Eski ozanların, tragedya şairlerinin, mezar taşlarına isim kazıyan isimsiz ustaların bıraktığı ortak miras şunu söyler: ölüm, hayatın karşıtı değil, çerçevesidir. Hades de bu çerçevenin bekçisidir. Örneğin Hades'in ülkesine inen kahramanların çoğu geri döndüklerinde aynı kişi değildir. Bu dönüşümün nedeni yalnızca gördükleri korkunç manzaralar değildir.
Asıl neden geri döndüklerinde hayatın geçiciliğini artık teorik bir bilgi olarak değil, tecrübe edilmiş bir gerçeklik olarak taşımalarıdır. Odysseus'un eve dönüş yolculuğundaki ihtiyat, Aeneas'ın kader karşısındaki sükuneti, Herakles'in görevlerine kattığı ağırbaşlılık bu gölgenin etkisini taşır. Hades'e tema bu yüzden antik eğitimde mitlerin yalnızca eğlence olmadığı düşünülürdü. Gençlere anlatılan Hades öyküleri ölüm korkusu üretmek kadar toplumsal sorumluluk bilinci de verirdi. Cenaze görevini ihmal etmemek, yeminleri bozmamak, misafirlik hukukunu korumak, kibri sınırlamak gibi değerler bu öykülerde tekrar tekrar görünür. Hades'in sertliği aslında yaşayanların dünyasına dönük bir uyarı levhası. Yeraltı dünyasının kapılarının tek yönlü olması antik düşüncede hafıza ve kimlik meselesinde etkiler. Ölen kişi artık topluluk içinde etkin bir özne değildir. Fakat adıyla, mezarıyla, hikayesiyle yaşamaya devam eder. Hades mitleri bireyin eylemlerinin ölümden sonra bile anı biçiminde dolaştığını ima eder. Kahramanların şanı, suçluların ibret örneği, yas tutulanların hatırası bu dolaşımın parçalarıdır. Böylece Hades, Tulman'ın mutlak ülkesi olmaktan çoğalır. Ruhların sınıflandırıldığı bölgeler arasında Asphodel'in özel bir yeri vardır. Çoğu insanın bu soluk çayırlara yerleştirilmesi, antik toplumun ahlak anlayışının gerçekçi tarafını gösterir. Herkes kahraman değildir. Herkes canavar da değildir. İnsanların büyük bölümü sıradan iyilikler ve kusurlar arasında yaşar. Asphodel bu sıradanlığın mitolojik mekanıdır. Aes'in parlaklığı ise Hades'tir dostum. Minos, Radamantis ve Ayakos'un yargıç olarak anılması, adaletin kişisel öfkeye bırakılmaması gerektiğini simgeler. Hades mutlak kral olsa da karar süreçlerinin çoklu figürlerle temsil edilmesi dikkat çekicidir. Bu anlatı antik dünyada bile tek kişinin keyfiyle kurumlaşmış yargı arasındaki farkın sezildiğini düşündür. Kerberos'un çok başlı tasviri üzerine antik kaynaklar farklı sayılar verir. 3, 50 hatta 100 başlı betimlemeler bulunur. Sayı değişse de işleri değişmez. Kerberos eşik bekçisidir. Eşik figürü Hades anlatısının anahtar kavramlarından biridir. Ölüm bir kapıdır. Kapının bekçisi vardır. Geçişin bu kadar öne çıklarla düşünmesinden kaynaklanır. Doğum, ergenlik, savaş göç. Karun'un figürü de benzer biçimde yalın ama etkileyicidir. Kürek çeken yaşlı kayıkçı, destansı ihtişamdan uzaktır. Ne parlak zırhı, ne altın tahtı vardır. Fakat onsuz geçiş gerçekleşmez. Bu ayrıntı mitin sosyal hayata benzerliğini artırır. Yeraltı nehirlen Styx'in tanrılar için bile bağlayıcı yemin mekanı olması, Hades alanının ontolojik ağırlığını artırır. Zeus'un şimşeği, Poseidon'un fırtınası, Athena'nın bilgeliği ne kadar güçlü olursa olsun, Styx yemininin ihlali ciddi sonuç doğurur. Bu, antik kozmolojide güçler arası bir denge mekanizması olduğunu gösterir. Hades, Olimpos'un altındaki aşağıda okuyaştığın aşağıda kalmalı. Aristofanes gibi komedi yazarları yeraltı motiflerini tercih ederek toplumsal eleştiri yapar. Kurbağalar oyununda Dionysos'un yeraltına inişi hem trajedi geleneğine selam hem de kültürel bir hicivdir. Bu örnekler Hades temasının yalnızca ağır metinlerde değil, popüler sahnede dolaştığını gösterir. Karanlık figürlerin komik bağlamda kullanılması, toplumun ölüm korkusunu yönetme yollarından. Gülme bazen inkar değil, gülme bazen de inkar yapmalarında başlıkıdır. Euridike geri dönmez, Sisyphos kurtulmaz, Peritos kalkamaz, Tantalos doyamaz. Bu sonuçlar mitin teselli sınırını da belirler. Hades dünyasında mucize nadirdir, düzen güçlüdür. Belki de bu yüzden antik dinleyici için bu öyküler inandırıcıydı. Gerçek hayatta da kayıpların çoğu geri dönmez, adalet çoğu zaman geç gelir, yas uzun sürer. Mit hayatı yumuşatırken bütünüyle yalan söylemez. Persephone'yi Demeter'in acısı kıtlık tehdidine dönüşürken Persephone'nin dönüşü bereket umudunu canlandırır. Hades burada doğrudan tarla tanrısı değildir ama mevsimsel dramın vazgeçilmez aktörüdür. Çünkü yer altına iniş olmadan geri dönüşün anlamı kalmaz. Bu dramatik yapı, ölüm ve yaşamı karşıt kutuplar olmaktan çok ardışık evreler olarak düşünmeyi kolaylaştırır. Hades, mitinin modern psikoterapi dilinde gölgeyle yüzleşme kavramına sıkça etmesi tesadüflerine, Hades anlatıları da benzer bir yavaşlık önerir. Yer altına inmek, beklemek, görmek, kabullenmek, sonra yeni bir denge kurmak. Bu çerçeve, miti tarihsel bağlamından koparmadan çağdaş deneyimle konuşturmanın yollarından biridir. Akdeniz dünyasında mezarlıkların şehir dışından ama günlük yaşamdan tamamen kopuk olmayan konumda tutulması da Hades düşüncesiyle uyumludur. Ölümle evin içindedir nefstelleri yaşayanlara sürekli bir hatırlat. Geçip giden yolcular yazıları okur, kısa bir sessizlik yaşar, sonra yoluna devam eder. Bu mikro ritüeller, toplumun ölüm bilgisiyle barışık kalmasını sağlar. Mitolojik anlatının bu denli uzun ömürlü olmasının bir nedeni de esnekliğidir. Hades, kimin metinde korkutucu, kimin de adil, kimin de mesafeli, kimin de meslanüşü de uzlaşmacıdır. Tek bir maske onu tüketmez. Aynı durum Persephone için de geçerlidir.
Bu yüzden Hades hikayesi antik çağda donup kalmaz. Tiyatroda, romanda, sinemada, akademik tartışmada yaşamaya devam eder. Sonunda geriye şu izlenim kalır. Hades korkunun tanrısı olmaktan çok sınırın tanrısıdır. Doğumla ölüm, hafızayla unutuş, adaletle ceza, kayıpla devam ediş arasındaki sınırları korur. Bu sınırlar olsa yaşamın ritmi dağılırdı. Ne bir coşku cümlesi, ne keskin bir hüküm gerekir. Yalnızca uzak bir su sesi, taş duvarlarda dolaşan rüzgar, toprağın altında saklanan derin bir düzen duygusu. Hades'in adı bu sessizlikte ağır ama net biçimde kalır. Görünmeyen, zengin, kaçınılmaz, ölçülü. İyi insanlar, ölçülü. İyi insanlar örtüye dalarken mitler görevini yapar. Dağınık korkuları hikayeye, anlatılamayan gerilim. Bu soru yalnızca merakın değil, toplumsal dayanıklılığın da parçasıydı. Çünkü kayıp tek bir aileyi değil, bütün topluluğu etkilerdi. Bir savaş sonrası da toplu yaz günlerinde, bir salgın döneminde ya da denizde kaybolanların ardından şehir meclisleri cenaze ritüelleri üzerine özel kararlar alırdı. Hades'e ilişkin inançlar böyle anlarda işlevsel bir zemin sunardı. Mezar bulunamasa bile. Adak adamak, adamak adını yazmak ama töreni düzenler. Denizde ölenlerin hikayeleri özellikle dikkat çekicidir. Poseidon'un alanında kaybolan bedenler Hades'in düzenine nasıl katılacaktı? Antik metinlerde bu soruya tek bir cevap yoktur. Kimi ritüellerde denize adak bırakılır, kimi şehirlerde sahilde sembolik mezar yapılırdı. Önemli olan ölüm toplumsal hafızadan silinmemesiydi. Çünkü gömülmek yalnızca ruh için değil, yaşayanlar için de tehdit kabul edilir. Ölümün yönetilememesi siyasal krizlere kadar uzanabilecek bir kırılma yaratırdı. Sparta ile Atina gibi farklı siyasal kültürlerde ölüm törenlerinin üslubu değişse de Hades'in temel ilkesi değişmiyordu. Geçiş ritüelsiz bırakılmamalıydı. Sparta'da savaşçı erdem öne çıkarken Atina'da aile ve şehir kimliği daha görünür biçimde anma metinlerine yansır. Bu dil, ölümün bireysel bir çöküş değil, düzenli bir intikal olduğunu ima eder. Duygu yoğundur. Fakat dil dağılmaz. Mit tam da bu noktada toparlayıcı bir çerçeve sağlar. Antik hekimlik metinleriyle dini pratikler arasındaki sınır da burada bulanıklaşır. Hipokrat geleneği hastalığı doğal nedenlerle açıklamaya yönelirken, halk arasında ölüm anı hala tanrısal düzenle birlikte düşünülür. Ölüm nedeni farklı olabilir, ölüm sonrası geçişin ciddiyeti ortak kalırdı. Bu nedenle Hades miti bilimsel düşüncenin gelişmesiyle bir anda yok olmadı, işlevini dönüştürerek sürdü. Helenistik dönemde bireysel kurtuluş ve ruhsal arınma fikri güçlenince, yeraltı dünyası tasvirleri de çeşitlendi. Stoacı ve Platoncu etkiler halk inançlarıyla çeşitlendi. Farklı toplumsal katmanlar farklı ihtiyaçlar için farklı ölüm dilleri kullanabiliyordu. Hades figürü ise bu diller arasında ortak referans olmaya devam etti. İster felsefi metafor, ister ritüel gerçeklik, ister şiirsel imge olarak ele alınsın, alt dünyanın hükümdarı düşünce evreninden silinmedi. Hades'in adı etrafında oluşan çekingenlik de sosyolingüistik açıdan anlamlıdır. Bu nedenle tabu adlandırmaları korkulan varlığı uzak tutma stratejisi olarak işler. Aynı mekanizma bazı hayvan adlarında, hastalık adlarında ve felaket söylemlerinde de bulunur. Hades örneği, mitolojiyle dil psikolojisinin nasıl iç içe geçtiğini açık biçimde sergiler. Şiirlerde yeraltı kapıları çoğu zaman bronz, demir ya da taş olarak betimlenir. Malzemenin sertliği geri dönüşsüzlük duygusunu. Ev kapısı yaşamı, mezar kapısı ölümü işaret eder. Ama ikisi de eşik fikrini paylaşır. Bu ortaklık, ölümün yaşamdan mutlak bir kopuş değil, farklı bir mekana geçiş olarak tahayyül edildiğini gösterir. Hades'in sarayı da bu nedenle şehir saraylarına benzer bir hiyerarşiyle anlatılır. Kapı, avlu, taht, görevliler. Bekçiler, yeraltı dünyasının bu kurumsal yapısı. Modern o kurumsal. Kim nereden geçecek, kim kimi karşılayacak, hangi ruh hangi bölgeye yönlendirilecek, kim yargılayacak, hangi suç hangi cezayı doğuracak gibi ayrıntılar düzen fikrini pekiştirir. Bu düzenin varlığı ölüm korkusunu tamamen ortadan kaldırmaz. Fakat belirsizliği azaltır. İnsan zihni için belirsizlik çoğu zaman acının en ağır kısmıdır. Mitoloji, düzenli bir yeraltı kurarak bu belirsizliği sembolik düzey. Bu tasvirler Platon adının ekonomik çağrışımını güçlendirir. Aynı dönemde maden işçilerinin çalışma koşulları düşünüldüğünde yeraltının hem servet hem tehlike kaynağı olması daha da anlam kazanır. İnsan toprağın altına indikçe kazanç bulur ama aynı hareket ölüm riskini de artırır. Ayrılmaya zenginlik ve sonluk aynı derinlikte buluşur. Madenlerle bağlantılı. Para, yaşayanların dünyasında değişim aracıdır. Ölümde ise geçiş bedeline dönüşür. Elbette bu inanç mecazi bir nitelik de taşır. Hazırlıksız ölme, korkusunu düzenlemeye yarar. Yoksul mezarlarda sikke bulunmaması her zaman inanç eksikliği anlamına gelmez. Bölgesel farklılıklar, mezar soygunları, maddi koşullar etkili olabilir. Yine de ritüelin bellekteki gücü sürer. Edebiyat, sanki herkes ağzında Obolos'ta yokluğa.
Kısa ömürlü yaşamların hangi kader bölgesine yerleşeceği sorusu antik metinlerde kesin bir yanıt bulmaz. Kimi şiirlerde bu ruhların daha hafif bir gölge halinde dolaştığı, kimi anlatılarda annelerin ağıtlarıyla özdeşleştirildiği görülür. Persephone'nin genç kız kimliğiyle yeraltı kraliçeliğini birleştirmesi, bu temaya dolaylı bir Hoplit mezar yazıtlarında Hades'in evine giden yiğit ifadesi kaybı onurla çerçeveleme çabasıdır. Bu Dilyas'ın acısını azaltmasa da toplumsal dayanıklılığı arttırır. Ölümün anlamsız görünmesini engellemek için mitolojik bir bağlama ihtiyaç duyulur. Hades burada kutucu bir boşluk değil, orada onurlu bir yolculuğun sonu. Hades burada kutucu bir boşluk değil, onurlu bir yolculuk. Orpheus'un başarısızlığı trajik bir an olarak anlatılır. Fakat başarısızlığın kaynağı tanrısal hile değil, insanın kırılganlığıdır. Hades sözünde durur, şart ihlal edilince geri adım atmaz. Bu yapı, antik dramatik gerilimin güçlü bir aracıdır. Umut kapıdan geçerken tökezler. Böylece hikayene tamamen karanlık ne de kolay teselli. Kasaf Doğan atısından bir masal olur. Hades'in görsel kültürdeki siyah, larvası Persephone atısından bu sahne yüzyıllar boyunca ressamlar tarafından farklı üsluplarda işlendi. Kimi tabloda şiddet öne çıkar, kiminde dramatik romantizm, kiminde politik alegori, antik seramiklerde daha ölçülü bir anlatım görülür. Hareket belirgindir ama aşırı duygusallık azdır. Bu fark her dönemin kendi estetik kodlarının mite yansıtmasından kaynaklanır. Hades'in özü değişmez ama anlatım tonu çağın duyarlılığı göre değişir. Antik çağdan modern halk anlatılarına uzanan yer altındaki şehir, geri dönmeyen yolculuk, yasak kapı motifleri kültürel sürekliliğin izlerini taşır. Elbette doğrudan soy çizgisi kurmak her zaman mümkün değildir. Ancak motiflerin benzerliği insan deneyiminin ortaklığına işaret eder. Hades, miti bu ortaklığın klasik bir örneğidir. İnsan toplulukları farklı dinlere açılırlar. Sorar, ölüm nereye açılır? Bazı düşünürler için bu dünya adaletin temsili, bazıları için korkunun düzenlenmesi, bazıları için yasın şiirsel ithal ifadesidir. Belki de hepsi doğrudur. Çünkü mitler tek bir işleve hizmet etmez. Aynı hikaye bir aileye teselli, bir hukukçuya örnek, bir filozofa tartışma zemini olabilir. Gece hikayesi derinleştikçe Hades'in aslında yaşam karşıtı değil, yaşam tamamlayıcısı oluyormuş yer. Antik insanlar bunu tanrısal bir dilde ifade etti. Hades kapısı herkes için açıktır ama zamanı herkes için farklıdır. Bu bilgi insanı çaresiz bırakmak zorunda değildir. Tersine ölçülü bir bilgelik üretebilir. Ölçü fikri Yunan düşüncesinde merkezi bir değerdir. Aşırılık, kibir ve sınır ihlali çoğu trajedide felakete götürür. Sisyphos'un hilesi, Tantalos'un küstahlığı ve Eritos'un taşkınlığı aynı dersle farklı biçimlerde. Mitlerin kamusal gücü buradan gelir. Gecenin sonuna yaklaşırken Hades'in sessiz sarayında bir tür denge duygusu belirir. İrmaklar akmayı sürdürür. Yargıçlar görevlerini yapar, nöbetçiler eşiği korur, ruhlar yerlerine çekilir. Yeryüzünde insanlar yeni günün telaşına hazırlanırken aşağıdaki bu düzen görünmez şekilde. Sürekli görünen şey devrilmez şekilde çalışmaya devam eder. Hades'in görünmezliği tam da bu süreklilikten güç alır. Hades bu sıranın karanlık ama vazgeçilmez halkasıdır. Onu yalnızca korkuyla okumak hikayeyi eksiltir, yalnızca romantikleştirmek de yanıltır. En doğru yaklaşım, onun ikili doğasını kabul etmektir. Sert ama düzenli, uzak ama merkezi, görünmez ama. Etkili, sabahın eşiğinde deniz ufkunda soluk bir aydınlık belirirken, avludaki taşlar gecenin serinliğini bırakır, zeytin ağaçları artık taşır. Eski anlatı sona ermiş görünse de etkisi gündür. Hades'in adını ağırlaştıran da budur. O yokluğun değil, biçimin tanrısıdır. Ve biçim her çağda yeniden kurulur. Antik tapınakların gölgesinde, Roma yollarının mezar taşlarında, ortaçağ el yazmalarının kenar notlarında, modern romanın karanlık pasajlarında, modern kriol farklı seslerle konuşur. Hades bazen bir kral, bazen bir metafor. Bu nedenle Hades hikayesi, yalnızca geçmişi anlatan eski bir masal değil, insan durumunu açıklayan uzun bir düşünce çizgisi olarak okunabilir. Bu çizgide korku da vardır. Merak da, adalet arzusu da vardır. Kayıp karşısında sessizlikte. Hepsi birlikte bir gece anlatısına dönüşür ve dinleyeni yavaşlatır. Hades'in sarayı oradadır. Ne yakın ne uzak, yalnızca kaçınılmaz bir koordinat gibi. İnsan ömrü boyunca o koordinata yaklaşır, bazen unutur, bazen hatırlar. Hatırladığı anlarda ise mitler devreye girer. Dağınık duyguları toplayıp bir düzen verir, korkuyu adlandırır, kaybı konuşulabilir hale getirir. Bu uzun anlatının bıraktığı son iz, belki de bir hüküm değil bir denge önerisidir. Gece bütünüyle çekilip gün yerleştiğinde, avludaki taşlarda artık ay değil güneş parlar. Hikaye tamamlanmıştır. Hades'in adı da diğer büyük adlar gibi yerini alır. Zeus'un göğü, Poseidon'un denizi, Hades'in derinliği. Üçü birlikte antik dünyanın kozmik haritasını oluşturur.
Bu haritanın en sessiz bölgesi yeraltıdır. Fakat sessiz olması önemsiz olduğu anlamına gelmez. Homeros'un gölgeli dünyası, Hesiodos'un soy düzeni, tragedya şairlerinin ahlaki çatışmaları, geç dönem filozoflarının ruh tartışmaları ve Roma şairlerinin politik yorumları aynı çekirdeği farklı açılardan işler. Bu çeşitlilik mitin güvenilirliği azaltmaz, tersine toplumsal gerçekliğe yakınlaştırır. Çünkü insanların ölümle kurduğu ilişki hiçbir çağda tek biçimli olmamıştır. Kimi ölümden korduğu adalet, tale ölüm kader sayar. Kimi onun adalet, talebiyle yaklaşır. Bir mezar taşındaki kısa veda cümlesinden büyük destanların uzun iniş sahnelerine kadar uzanan geniş bir skalada aynı temel duygular dolaşır. Kayıp, sınır, hatırlama, kabullenme. Bu duyguların her biri farklı insanda, farklı yoğunlukta yaşanır. Mitin gücü de bu farklılıklara alan açmasından gelir. Hades hiçbir kolaylaştırmaz ama çoğu şeyi adlandırılır kılar. Adlandırmanın kendisi bazen iyileştirici. Hades mitleri bu nedenle yalnızca ölülerle ilgili değil, yaşayanların dayanma kapasitesiyle de ilgilidir. Yeraltı coğrafyası dışarıdan bakıldığında uzak görünür. Ama insanın iç dünyasında karşılıkları çok yakındır. Akeronyas'ın ağır akışı, Lete zamanın uyuşturucu etkisi, Elisyon iyi hatıraların korunması, Tartaros kapanmayan adalet talebi gibi okunabilir. Sonuçta Hades'in gecesi, yaşamın gündüzünü bastırmak için değil, onu çaresine. Yavaşlayan bir cümle, sükunetle kurulan bir sahne, acele etmeyen bir ritim, Hades'e yakışan dil hep buydu. Ve bu dilde korkuyla beraber ölçü, karanlıkla beraber örlaklık, vedayla beraber süreklilik taşınır. Belki bu yüzden yeraltı tanrısının en güçlü mirası korkutucu imgelerden çok düşünme alışkanlığıdır. Her kayıp karşısında, her vedada, her mevsim dönüşünde aynı sorun yönelse korkutucu imgelerden. Bu yavaş bilgelik, gecenin sonunda gündüze taşınan en kalıcı armağandır.